Herkese yeniden merhaba. Bir önceki soru çözüm videomuzda dik üçgenin içerisine kare ve daire çizmiştik ve onların alanlarını karşılaştırmıştık arkadaşlar. Bu sorumuzda ise büyük bir kare var ve içerisinde eşkenar üçgen var. Yine benzer şekilde sarı bir çemberimiz ve kırmızı bir karemiz var. Bunların alanlarını karşılaştırmanızı istiyoruz. Arkadaşlar videonun sonunda şaşıracağınız bir farklı birisi büyük çıkacak. Hep birlikte görelim bakalım hangisi büyük. Tahmin edebileceğiniz gibi daire büyük ama şaşırtıcı bir farkla arkadaşlar çıkacak. Bakalım hep beraber görelim. Dairenin alanını veya çembersel bölgelerinin alanını bulmakla işe başlayacağım. Yalnız burada bir şeye daha ihtiyacım var. Nedir o arkadaşlar? Trigonometri kullanmam gerekecek bir yerde. Burada tanjant 2x'i kullanabilirsiniz. Yani yarım açı formüllerinden faydalanabilirsiniz ama ben özel dik üçgenden faydalanarak bir sonuca ulaşacağım. Nedir o? Hemen görelim burada. Arkadaşlar şimdi çemberin merkezini belirlersek bu şekilde ve ondan şu karenin köşesine bir doğru parçası çizersem ben bu ne olacaktır? Açıortay olacaktır. Neden? Çünkü bakın bu eşkenar üçgenin bir kolu teğet oluyor çembere ve aynı şekilde karenin de bir kenarı teğet olduğuna göre demek ki burası açıortay. Burası da 30 derece olduğu için arkadaşlar şu içerisi 60 derece biliyorsunuz eşkenar üçgen diye söylemiştik. O zaman burası da 30 yani 15 derece diye burada bakın iki eş parçaya bölünüyor bu. Tamam. Peki nerede kullanacağım tanjantı? Bakın arkadaşlar burada yine yarıçapını çizersek yani şuradan bir dikme indirirsek burası çemberin yarıçapı olacak. Burası dikme. Görüyorsunuz. Şöyle değişik bir renkle yapabiliriz burada. Kırmızıyla devam edeyim isterseniz. Şöyle. Burası yarıçap. Tamam. Aynı şekilde buradan da bir tane dikme çizersem ben. Bakın arkadaşlar merkezden şuna O diyelim. Bu da R olur. Bakın yarıçap. O zaman bunun karşısında gördüğü parça da ne olur arkadaşlar? R olur. Çünkü burada bir kare oluştu gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi buradaki parça ne olur peki? Şuradaki görmüş olduğunuz parça, geriye kalan parça bir kenara bir birim olduğu için ne olur? 1 eksi R olur. Gördüğünüz gibi bakın burada bir dik üçgen oluştu. 15 derecenin karşısı R ve komşusu da 1 eksi R. Bu bana neyi hatırlatıyor trigonometriden? Tabii ki tanjantı hatırlatıyor. Demek ki bizim neyi bulmamız lazım? Öncelikle tanjant 15'i bulmamız lazım. Tanjant 15'i arkadaşlar ben şöyle özel dik üçgenlerden 30 60 90 üçgenini kullanarak bulacağım. Şöyle ki arkadaşlar 30 60 90 üçgenini çizersek şuraya 30 diyelim 30 derece. Şuraya 1, şuraya 2 dersem ben bakın. Şurası da kök 3 oluyor biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle renk değiştireyim yine. Şu tabanı uzatırsam ben 2 birim olacak şekilde bakın bunun uzantısı 2 birim olacak şekilde ve buradan da bakın biraz daha uzatalım şöyle. Bir doğru parçası çizersem üçgenin tepe noktasına buraya. Arkadaşlar burası 2 2 ikizkenar üçgen olacak burada bakın. Gördüğünüz gibi ve dış açısı da 30 derece. Demek ki burası 15 derece oluyor. 15 derece. Harika. Ben buradan ne yapabilirim? Tanjantı 15'i bulabilirim. Neden? Bakın 15'in karşısında da 1 var ve komşusunda da 2 artı kök 3 var. Demek ki tanjantım ne olacaktır burada? Hemen yazalım. Tanjant 15 derece eşittir. Karşı dik kenar 1 bölü komşu dik kenar 2 artı kök 3 olacaktır. Tamam. Bunun isterseniz paydalısını ne yapalım? Rasyonel yapalım. Neyle genişleteceğim ben? 2 eksi kök 3 ile genişleteceğim. 2 eksi kök 3. Evet. Tanjant 15 buradan arkadaşlar eşittir. Ne olur? 2 eksi kök 3 bölü 2'nin karesi 4 eksi 3'ten bakın burası 1 olacağı için sadece bakın 2 eksi kök 3 bulduk. Demek ki tanjant 15 arkadaşlar 2 eksi kök 3'e eşitmiş. Güzel. Peki tanjant 15 2 eksi kök 3 ise buradaki dik üçgende de 15'in karşısı R ve komşusu da 1 eksi R ise burada da ben tanjant 15'e üçgende
Tanjant 15'i kurabilirim. 15 eşittir nedir? R bölü 1 eksi R'dir. R bölü 1 eksi R. 1 eksi R. O da eşittir. Bakın bu değeri yazabiliriz. 2 eksi kök 3. Arkadaşlar. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparak buradan neyi elde ederim ben? R'yi elde edebilirim. Daha sonra da çembersel bölgenin alanını buluruz arkadaşlar. Bulalım. İçler dışlar çarpımı yaparsak şöyle. R eşittir 1 kere 2 2 eksi kök 3, evet, eksi 2R ve artı R kök 3 olacak. Şimdi ne yapalım? R'lerin hepsini öbür tarafa atalım. 3R, bakın eksi 2R bir de artı 2R olacak. Bir de R buradan gelecek. 3R. Ondan sonra R kök 3 da buradan gelecek veya kök 3R diyelim. Kök 3R eşittir 2 eksi kök 3 olacak arkadaşlar. Şimdi R'yi burada ben yalnız bırakırsam R çarpı 3 eksi kök 3 çarpı eşittir 2 eksi kök 3'ten R eşittir arkadaşlar. R eşittir 2 eksi kök 3 bölü kök 3 eksi kök 3 bulurum. Şunu biraz güzel yazalım. Güzel olmadı burası. Şurasını düzeltelim. Evet. 2 eksi kök 3 bölü, evet, 3 eksi kök 3 olacak arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bunu da ben paydasını rasyonel yapayım. Neyle genişleteyim burada? Paydanın eşleniğiyle genişleteceğiz. 3 artı kök 3 ile daha güzel bir sonuç çıksın diye yapıyoruz bütün bunları. 3 artı kök 3 ile genişletiyoruz arkadaşlar. Burada çarpma işlemini yapalım. 2 eksi 2 bölü 2 çarpı 3 eşittir 6. 2 çarpı kök 3 2 kök 3. Eksi 3 kök 3. Eksi 3 kök 3. Şöyle. Eksi kök 3 çarpı kök 3 ne yapar? Sadece eksi 3 yapar. Bölü. Artık buradaki işlemi de direkt yapıyorum. 3'ün karesi 9. 9. Eksi kök 3'ün karesi de 2 kare farkı görüyorsunuz burası. 3 yapar. Şimdi arkadaşlar R'yi ben nereye yazayım mesela? Şuraya yazayım. R eşittir. Şunu bulacağız. 6 eksi 3'ten ne yapıyor burası? 3. 2 kök 3 eksi 3 kök 3 sadece kök 3 bölü arkadaşlar 9 eksi 3 6 yapıyor. Tamam. Güzel. Demek ki artık ben çembersel bölgenin alanını bulabilirim. O da eşittir pi çarpı r kareden eşittir arkadaşlar pi çarpı bunun karesini alacağım şimdi. 3 eksi kök 3'ün kök 3 bölü 6'nın karesi. O da eşittir arkadaşlar pi çarpı 3'ün karesi 9. Kök 3'ün karesi gelecek artı 3. Ve bir de bu ikisinin çarpımının yani 3 kök 3'ün 2 katı ama eksi olarak gelecek buraya. 6 kök 3 bölü 36 arkadaşlar. Ve sonuç olarak bakın şurası 12. 36 ile sadeleştirirsek 3. Değil mi? 6'ya böldük 2. Pardon, özür dilerim. Bunu da, buradan da 6'ya götürürsek kök 3 kalacak burada. Buradan da 6'yı götürürsek sadece 6. Demek ki çembersel bölgemizin alanı 2 eksi kök 3 bölü 6'ymış arkadaşlar. Evet, bu bir kenarda dursun. Şimdi gelelim karenin alanını bulmaya. Onun alanı daha kolay arkadaşlar. Neden? Hep beraber göreceğiz. Şimdi ben karenin bir kenarını burada, yine renk değiştireyim ben. A dersem burası da A olacaktır. Bütün kenarları eşit uzunlukta olduğu için. Tamam. Peki burası ne olacaktır şimdi? Arkadaşlar burası 1 eksi A diyebilirsiniz. Değil mi? Ama arkadaşlar bakın şurada bir özel dik üçgen var, görüyorsunuz. Nedir o? Burası 30 derecedir. Neden? Çünkü burası yine 60 derece biliyoruz. Burası 30 derece. Burası A ise arkadaşlar 30 derecenin karşısı A. Özel dik üçgen var yani burada. Demek ki burası da 60. 60'ın karşısı ne oluyor? A kök 3 oluyor. Harika, süper. Bak burası A, burası da
A kök 3. Yani burasının uzunluğu neydi? 1. O zaman ben direktman A'yı ne yapabilirim? Bulabilirim. O zaman A artı A kök 3 eşittir 1'dir. Eğer A parantezini alırsam ben burada kök 3 artı 1 yazayım ben. Şurada 1 ile kök 3'ün yerini değiştirdim. Eşittir 1'den A eşittir 1 bölü arkadaşlar ne oluyor? Kök 3 artı 1. Benzer şekilde yine burada eşlenik çarpımı yapalım. Çarpı yine renk değiştirelim. Kırmızıyla kök 3 eksi 1 ile genişleteceğiz. Kök 3 eksi 1. Evet. Eşittir. Ne oluyor arkadaşlar? Kök 3 eksi 1 çarpı 1. Kök 3 eksi 1 bölü kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1'i çarparsak ne yapar? 3 eksi 1 yani 2 olarak bulunur. Demek ki A buna eşittir. Peki karenin alanı ne oluyor arkadaşlar? Karenin alanı A kare. Yani kök 3 eksi 1 bölü 2'nin karesi. Tamam. Şimdi bunun karesini alalım bakalım. Kök 3'ün karesi gelecek 3 artı 1'in karesi gelecek 1. İkisinin çarpımının 2 katı yine eksi olarak gelecek. 2 kök 3 bölü 4 arkadaşlar. O da eşittir. 3 artı 1 4 bölü eksi 2 kök 3 bölü 4. Sadeleştirme yaparsak buradan bölü 2 bölü 2 bölü 2 dedik. 2 eksi kök 3 bölü 2 yaptı. Tamam, bu da karemizin alanı. Şimdi bunları tek bir yerde toplayalım. Ne yaptık? Karemizin alanı 2 eksi bakın 2 eksi kök 3 bölü 2 yaptı. Dairemizin alanı neydi? Hemen hatırlayalım. 2 eksi kök 3 bölü 6. Yalnız bir de burada neyi unuttuk biz? Pi'yi unuttuk arkadaşlar. Özür diliyorum. Pi de var burada. 2 eksi kök 3 bölü 6 çarpı pi. Evet. Gelelim buraya. 2 eksi kök 3 bölü 6 çarpı pi. Bu da pi de var. Şimdi bu ikisini karşılaştıracağız. Bunların hangisi büyük? Şimdi 2 eksi kök 3'ler bakın aynı burada. Gördüğünüz gibi. Ama paydaları değişik. O zaman ben paydaları şöyle eşitleyeyim. Nasıl eşitleyeyim? Ben mesela bunu 3 ile genişleteyim payını. Ve paydasını da 3 ile genişleteyim. Değişen bir şey olmayacaktır. O zaman bu birincisi yine aynı kalacak. Ne oluyor arkadaşlar? Pi çarpı nasıl unuttuk onu? 2 eksi kök 3 bölü 6. Bunu ise arkadaşlar 3 çarpı yazayım ben. 2 eksi kök 3 bölü 6. Bakın sağdaki ifadeler aynı gördüğünüz gibi. Ama sollarındaki ifadelere bakarsanız bir tanesi pi bir tanesi 3. Pi 3'ten büyük olduğu için arkadaşlar pi 3'ten büyük olduğu için direktman bu çembersel bölgemizin alanı ne yapıyor arkadaşlar? Karemizin alanından büyük oluyor gördüğünüz gibi. Buradaki farktan bahsetmiştim. Sürpriz olarak aradaki fark sadece bu gördüğünüz gibi. Eğer bunlara oranlarsak yani çembersel bölgenin alanı ve karenin alanı pi bölü 3'e elde edeceğiz. Çok tatlı bir sonuç aslında bana göre. Bilmiyorum sizin için. Evet, o yüzden sürpriz bir sonla bitecek demiştik. Evet, umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.